Selamlar. Bugün tarihin en çarpıcı, en sarsıcı hikayelerinden birine dalıyoruz. Eyüp Peygamber'in o meşhur akıl almaz hayat öyküsünü haritalandırdığımız bu görsel incelemeye hoş geldiniz. Bu hikaye gerçekten de muazzam bir zenginlikten, tam anlamıyla mutlak bir yıkıma ve ardından tekrar zirveye uzanan insanlık tarihinin en büyük dayanıklılık sınavlarından birini anlatıyor. Hazırsanız hemen başlayalım. Başlarken size çok ağır bir soru sormak istiyorum. Düşünsenize, sahip olduğunuz her şeyi, servetinizi, sağlığınızı, tüm sevdiklerinizi bir gecede, evet, bir gecede kaybettiniz. Tek bir isyan bile etmeden, tek bir şikayetle bulunmadan buna dayanabilir miydiniz? Bugün tam da bu akıl almaz senaryoyla yüzleşen birinin Eyüp Peygamber'in o efsanevi dirayetini belgeleyen metinleri inceleyeceğiz. Bakalım insan iradesi neleri göğüsleyebiliyormuş. Birinci bölüm, zenginlikten büyük sınava. Eyüp Peygamber'in bu meşhur imtihanından önceki hayatına baktığımızda aslında Şam bölgesinde tam anlamıyla zirveyi yaşadığını görüyoruz. Dile kolay, tam 80 yıllık kusursuz bir refah dönemi. Uçsuz bucaksız araziler, devasa sürüler, harika bir sağlık ve kocaman mutlu bir aile. Sonra ne oluyorsa oluyor. Kaynaklara göre 7 ila 18 yıl arasında sürdüğü söylenen inanılmaz acımasız, şiddetli bir kayıp dönemi başlıyor. Tüm zenginlik, o güzelim aile ve sağlık bir anda yok oluyor. Hayatın mevsimlerinin ne kadar hızlı ve sert değişebildiğini çok net görüyoruz, değil mi? İkinci bölüm, şeytanın vesveseleri ve eşsiz sabır. İşte metinler bize bunun öylesine talihsiz bir olaylar silsilesi olmadığını söylüyor. Ortada bir meydan okuma var. Şeytan açıkça şunu iddia ediyor. O sadece lüks içinde yaşadığı için sana bu kadar bağlı. İmtihanın en dibe vurduğu anlarda, eşi bile artık o acılara dayanamayıp, şeytanın da fısıltılarıyla Eyyub'a "Neden Allah'a bu acıyı bitirmesi için dua etmiyorsun?" diye sorduğunda, Eyyub'un verdiği cevap tek kelimeyle tüyler ürpertici. Diyor ki, Allah bize tam 80 yıl boyunca sayısız nimet verdi. Aynı süre kadar zorluğa katılamayacak mıyız? İnanılmaz bir minnettarlık ve perspektif, öyle değil mi? Üçüncü bölüm, hastalığın doğası üzerine farklı görüşler. Şimdi bu noktada tarihi kaynaklar arasında çok ilginç bir ayrım var. Herkes aynı fikirde değil. Birinci grup diyor ki bu hastalık son derece iticiydi. Kurtçuklar, çürüyen beden ve bunun sonucunda Eyyub'un toplumdan tamamen dışlanması. Ancak diğer bir grupsa bambaşka bir görüş savunuyor. Diyorlar ki hayır, peygamberler insanların iğreneceği durumlardan ilahi olarak korunurlar. Onlara göre bu hastalık çok ama çok şiddetliydi ancak dışarıdan bakıldığında öyle mide bulandırıcı bir boyutta değildi. Daha çok içsel veya şiddetli bir cilt rahatsızlığıydı. İki farklı bakış açısı ve ikisi de kaynaklarda tartışılıyor. Dördüncü bölüm. Eyyub'un duası ve iyileşme. Yıllar süren o korkunç ıstırabın, bitmek bilmeyen kayıpların ve bedensel acının ardından Eyüp nihayet bir kırılma noktasına geliyor. Ama bakın, isyan filan yok. Sıfır öfke, hiçbir şekilde kendini haklı çıkarma çabası yok. Bunun yerine Kur'an'da yer alan o çok meşhur, son derece mütevazı duasını ediyor. Başıma bu dert geldi, sen merhametlilerin en merhametlisinsin. Sadece durumunu arz ediyor. Çözümü tamamen sonsuz merhamete bırakıyor. İşte bu an, bütün bu sarsıcı hikayenin tam anlamıyla dönüm noktası. O samimi duadan sonra ilahi yanıt adeta ışık hızında ve çok spesifik bir şekilde geliyor. 3 adımlı mucizevi bir süreç başlıyor. Ayağını yere vurması emrediliyor ve oradan buz gibi taptaze bir su fışkırıyor. Bu suyla önce yıkanıp dışsal yaralarından, sonra da içerek içsel hastalıklarından tek kalemde tamamen kurtuluyor. Ve kaynaklarda geçen, benim okurken gerçekten yüzümü güldüren harika şaşırtıcı bir detay var. O yıkanırken birdenbire üzerine altından kelebekler ya da bazı çevirilere göre altın çekirgeler yağmaya başlıyor. Üstelik metinler, Eyyub'un çocuksu bir neşeyle, heyecanla onları havada yakalamaya çalıştığını anlatıyor. Yaratıcının, "Seni zenginleştirmedim mi?" sorusuna, "Evet ama senin bereketine doyum olmaz." diye neşeyle cevap verdiği söyleniyor. Yıllar süren karanlığın ardından gelen o saf sevinci hayal edebiliyor musunuz? 5. bölüm, kaybedilenlerin geri verilmesi. Tabii iş sadece bedenin iyileşmesiyle kalmıyor. Bu sadece başlangıçtı. O eski sağlığına, gençliğine ve o muazzam servetine kat be kat fazlasıyla kavuştu.
Dahası da var, kaynaklar o süreçte kaybettiği ailesinin, evlatlarının ona mucizevi bir şekilde geri verildiğini söylüyor. Üstelik bir o kadar da yeni evlat ihsan ediliyor. Yani ailesi tam anlamıyla 2 katına çıkıyor. Hayatına kelimenin tam anlamıyla bir lütuf sağanağı yağıyor. 6. ve son bölüm. Yemin ve merhametli çözüm. Şimdi, tamam her şey harika oldu, mutlu son diyebilirsiniz ama henüz çözülmemiş çok kritik, ince bir pürüz kalmıştı. Eyüp hastayken, en kötü günlerinde eşinin şeytanın fısıltılarına yenik düştüğünü sandığı bir anlık kızgınlıkla çok ağır bir yemin etmişti. Eğer iyileşirse ona tam 100 sopa vuracağına dair yemin etmişti. Ama iyileştikten sonra bu büyük bir sorundu çünkü sadık eşini çok seviyordu. Yıllarca kahrını çeken o kadına vurmak, işte bu yemin şimdi omuzlarında devasa bir yüktü. Ve tam burada o inanılmaz zarif çözüm devreye giriyor. Kadının o çileli yıllar boyunca gösterdiği muazzam sadakati ve fedakarlığı taçlandıran bir merhametli çözüm. Yüce Allah, Eyyub'a 100 adet ince ottan veya saptan oluşan bir demet alıp eşine bununla sadece bir kez usulca dokunmasını emrediyor. Böylece ne oluyor? Hem o ağır yemin yerine getirilmiş oluyor, hem de o vefalı, sadık eşe en ufak bir zarar gelmiyor. Adalet ve merhametin şu muazzam dengesine bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz. Bugün tarihi kaynakların Eyüp peygamber hakkında bize anlattıklarını bu görsel incelememizle detaylıca haritalandırdık. Ve bu müthiş hikaye bize en başta sorduğumuz o can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Hayatınızın mevsimleri o kaçınılmaz değişime uğradığında, talihiniz aniden sertçe tersine döndüğünde siz nasıl bir tepki vereceksiniz? Eyyub'un o 86 yılındaki derin minnettarlığını mı göstereceksiniz, yoksa en karanlık günlerindeki o sarsılmaz kırılmaz sabrını kendi hayatınıza yansıtabilecek misiniz? Bu incelememizin sonuna geldik. Umarım kafanızda yeni pencereler açmıştır. Bir düşünün derim. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.